Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir projeyle karşınızdayım. Üzerimde görmüş olduğunuz bu dantel edasındaki çok tatlış bluzu çalıştım. Biliyorum ki sizler bu tarz projeleri çok seviyorsunuz ve kanalımda en çok izlenme alan, en çok yorum alan projeler bunlar. Bu tarz şeyleri çok sevdiğiniz için ben de sizlerin isteği üzerine bu güzel bluzumu hazırladım. Takipçilerimden birkaçının isteği üzerine görsellerini bu bluzun bana gönderdiler. Ben de çalıştım, kendimce uyarladım. Umarım sizler de beğenirsiniz, denersiniz. Sizler nasıl buldunuz? Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Böyle yazlık, güzel bir bluz. Çok fazla açık değil. Ben şu an içerisine sadece iç çamaşırıyla giydim. Ona rağmen çok fazla dikkat çekmiyor. Normal bir büstiyerle falan da çok rahatlıkla herkesin kullanabileceği çok cici bir, güzel bir model oldu. Sadece 250 gram sarma iplik kullandım ve bu güzel bluzu elde ettim. Umarım sizler de denersiniz, beğenirsiniz, yorumlarınızı ihmal etmeyin. Detaylı fotoğraflarını ve birçok projenin detaylı görsellerini Instagram hesabına ulaşabilirsiniz. Instagram hesabının açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayın. O zaman keyifli seyirler. Evet, 2,5 milim tığ kullanıyorum. Sarma iplik kullanıyorum. İnce bir sarma iplik. Zincir çekerek başlıyoruz. Şöyle boyun çevremizi çok daraltmayacak şekilde genişçe zincir çekiyorum. Zincirlerimi çok geniş değil, orta ayarda çekiyorum. 128 adet zincirimi bu şekilde gördüğünüz gibi orta ayarda çekiyorum. Evet, zincirlerimi çektim. Aşırı gevşek olmayacak, sıkı da olmayacak. Böyle gördüğünüz gibi. Şimdi düzeltiyorum. Zincirlerimin ön yüzeyini öne gelecek şekilde düzelterek ilerliyorum. Başlangıç zincirime ulaşıyorum bu şekilde. Şimdi başlangıç zincirime giriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve sabitliyorum. Ardından 3 zincirli yukarı çıkıyorum. Bir sonraki zincire giriyorum. İkili trabzan yapıyorum. İlk zincirimde bir trabzan kabul ediyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Bir tane daha trabzan yapıyorum. Toplamda 3 tane trabzanım oldu. Arada bir zincir çekiyorum. Bir zincir boşluğu atlayıp bir sonrakine giriyorum. Ve yine ikili trabzan yapıyorum. Sonrakine yine ikili trabzan yapıyorum. Bir sonrakine yine ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Bir zincir çekiyorum. Bir zincir atlıyorum. Bir sonrakine giriyorum ve aynı işlemi tekrarlıyorum. Bir zincir çektiğimiz yerde bir tane zincir boşluğu atlayıp 3 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi bu şekilde bütün zincirimin etrafını dönüyorum. Evet, trabzan gruplarımı oluşturdum. Şimdi şu üçlü trabzan gruplarımdan 32 tane trabzan grubum var. Geldim sıranın sonuna. Bakın en son trabzanımı yaptıktan sonra başına doluyorum. İlk başladığım trabzanın tepe noktasına batıyorum. 3 tane ilmeğim var. Üçünü tek seferde topluyorum. Şimdi 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Bunu bir trabzan kabul ediyorum.
Yanına hemen bir tane ikili trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir çekiyorum. Doluyorum. Aynı noktaya yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Doluyorum. Yine aynı noktaya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Yani bu ikili trabzan gruplarımızdan bir yelpazemizde 3 tane bulunacak. Aralarda da 2'şer tane zincirimiz var. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Bakın bir sonraki şuradaki bir zincirli kısma batıyorum ve sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Anne ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum anneciğim. Doluyorum. Bakın bir sonraki bir zincirli kısma giriyorum. Hemen ikili trabzan yaparak başlıyorum. Aynı noktaya yine ikili trabzan, arada 2 zincir, yine ikili trabzan, arada yine 2 zincir ve yine ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi 2 tane zincirimi çekiyorum ve şuradaki ilk bir zincirlik boşluğa girip sabitliyorum. Şimdi sıra sonuna kadar bu yelpaze gruplarından yaparak sıramızı tamamlayacağız. Yelpazelerimiz toplam 3 gruptan oluşuyor. Aralarında 2'şer tane zincir var. Evet, sıra sonuna geldim. Son trabzan grubumu yaptım. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Şu ortadaki kısma batıyorum ve sık iğne ile sabitliyorum. Ardından 2 tane zincirimi çekiyorum. Şuradaki trabzan grubumun ilkinin tepe noktasına batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlamış oldum. Şimdi şuradaki 2 zincirli kısma geçiş yapıyorum. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Bunu bir trabzan kabul ediyorum. Yanına 2 tane daha Anne, ikili trabzan yapıyorum. Arada 3 zincir çekiyorum. Anne yapsana. Bir sonraki 2 zincirli kısma giriyorum. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Anne yapar mısın? Yapacağım kısmı şöyle. Ardından 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki 2 zincirli kısma giriyorum ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın şöyle olacak. 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki 2 zincirli kısma giriyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. 3 zincirimi çekiyorum. Doluyorum. Bakın direkt bir sonraki 2 zincirli kısmı şu ara kısma atlayıp giriyorum. Ve buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, şimdi bu sırada yapacağımız işlem bu. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar edelim. Evet, sıramın sonuna geldim. Şimdi 3 zincirimi çektim. İlk başladığım trabzanın tepe noktasına batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Yine ilmek kaydırarak trabzanların tepesinden. Anne seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum kızım. Orta noktaya geliyorum. Anne seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum kızım. 3 zincirle yukarı çıktım. Şimdi buraya ilk zincirimle birlikte 2 tane trabzan yaptım. Arada 2 zincir, orta noktaya batıyorum. Yine 2 tane ikili trabzan, arada 2 zincir, aynı noktaya yine 2 tane ikili trabzan. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Tam şuradaki zincirlerin orta noktasına batıyorum. Sabitliyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. Doluyorum. Bu tam iki trabzanın orta noktasına yine trabzan gruplarımı yapıyorum. 2 trabzan, 2 zincir, aynı noktaya 2 trabzan, 2 zincir, aynı noktaya 2 trabzan. Şimdi yine 3 zincir çekiyorum.
şuradaki orta noktaya batıyorum ve sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi bu sırada yapacağımız işlem bu. 3 zincir, orta noktaya 2 tane trabzan, arada 2 zincir, yine 2 tane trabzan, 2 zincir, yine 2 tane trabzan, 3 zincir ve orta noktaya sabitle. Evet, şimdi bu sırada yapacağımız işlem bu. Sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz. Evet, sıra sonuna geldim. 3 zincirimi çekiyorum. İlk trabzanı şöyle tepe noktasına batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Şimdi şu orta noktaya kaydırarak geliyorum. Ardından da 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Şimdi aynı noktaya 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada 3 zincir çekiyorum. Doluyorum. Bir sonraki bakın 2 zincirlik kısma giriyorum. Buraya yine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Doluyorum. Bakın direkt bir sonraki 2 zincirlik kısma atlıyorum. Buraya 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada 3 zincir çekiyorum. Çok güzeldi anneciğim. Söyle. Bir sonraki kısma giriyorum. Söyle bebeğim. 4 tane trabzanımı yapıyorum. Bu sırada yapacağımız işlem bu. 3 zincir aralarda ve 4'er tane trabzan. 3 zincir, 4'er tane trabzan. Evet. Şimdi sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar edelim. Evet, sıra sonuna geldim. Son üçlü trabzan grubumu yaptım. Bu arada aşağıda şurada 2 tane trabzan yapmak yerine 1 tane yapmışım. Onu şu an fark ettim. Neyse, önemli değil. Şimdi 3 zincirimi çekiyorum. İlk başladığım trabzanın tepe noktasına batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Evet, bu sıramızda bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Bunu alttaki trabzanı sayıyorum. Hemen yanındakinin tepe noktasına batıyorum. Buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Bir sonrakinin tepe noktasına batıyorum. İkili trabzan. Bir sonrakinin tepe noktasına batıyorum. İkili trabzan. Bu şekilde 4 tane trabzan üzerine 4 tane trabzan yapmış olduk. Şu boşluklara giriyorum. Burada da 3 zincirimiz vardı. 3 tane trabzan yapıyorum buraya da. Doluyorum. Şuradaki 4 tane trabzanın üzerine 4 tane trabzan yapıyorum. Doluyorum. Şu ara boşluğa geldik. Bu kısma da hemen 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi bu sırada bu şekilde tamamen örgümüzün bütün çevresini Ben onu uzağa atınca benim elime gelmiyor. trabzanlarla geçiyoruz. Topumda. Ama çok büyük olduğu için gelmiyor anneciğim, o ağır olduğu için. Ama hani gelmişti. Hani elime gelmişti. Evet, bu şekilde bütün çevresini trabzanlarla Elime geçelim. gelmişti. Evet, sıramı trabzanlarla tamamladım. Bir üst sıraya geçtiğimde de bir trabzan, bir zincir, bir trabzan boşluğu atlayıp bir sıra daha ördüm. Gördüğünüz gibi bakın, bir trabzan, bir zincir, bir trabzan, bir zincir şeklinde yapıyoruz. Şimdi gösteriyorum, bakın.
Bir zincir çekiyoruz. Bir trabzan atlayıp bir sonrakinin üzerine bir tane trabzan yapıyoruz. Şimdi bir zincirimi çektim. Trabzanın tepesinde bir boşluk kalacak şekilde ilmeğimi kaydırıyorum. Bir sonraki boşluğa kaydırarak geçiyorum. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Aynı noktaya boşluğa giriyorum. Bir tane daha trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı noktaya giriyorum. Yine 2 tane trabzan yapıyorum. Zincir çekiyorum, doluyorum, bir trabzan boşluğu atlayıp bir zincirli kısmı atlayıp bir sonrakine giriyorum. Buraya bir tane V trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir var. 2 zincir çekiyorum, bir boşluk atlayıp bir sonrakine giriyorum ve yine 2 tane trabzanımı yapıyorum. Arada 2 zincir çekiyorum. Aynı yere yine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Aslında V trabzan yapıyoruz. Bir gruba ikişerli V trabzanlar yapıyoruz. Bir gruba tekli V trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyorum, bakın. Bir boşluk atlayıp bir sonrakine giriyorum. Arada 2 zincir. Buraya V trabzan yapıyorum. Yine 2 zincir, bir boşluk atlayıp bir sonrakine de çiftli V trabzan yapıyorum. Bir tek bir çift şeklinde V trabzanlarımızı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bir tek bir çift şekilde çifti yaptım. Şimdi tekliye geçiyorum. 2 zincir çektim, bir boşluk atlıyorum, bir sonrakine ikili trabzan. Aynı şekilde sıramı tamamlıyorum. İlkini çiftli yapmıştık. Sonuncusunun tekli olması lazım. Arada 2 zincir çekiyorum. İlk başladığım trabzanın tepe noktasına batarak kaydırma yapıp sabitliyorum. Bir sonraki trabzana batıyorum. Yine kaydırma yapıyorum. Orta noktaya geliyorum. 2 zincirlik kısma. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Onu bir trabzan kabul ediyorum. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Arada 3 zincir. Aynı noktaya yine 2 tane trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki zincirlik boşluğa girip sabitliyorum. 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki V trabzanın orta noktasına girip sabitliyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki 2 zincirlik kısma sabitliyorum. Yine 3 zincir, trabzanların orta noktasına giriyorum ve yine trabzan gruplarımı yapıyorum. 2 trabzan, arada 2 zincir, 3 zincir, aynı noktaya yine 2 tane trabzan. Üç zincir, bir sonraki boşluğa direkt giriyorum ve sık iğne ile sabitliyorum. Buralara file yapıyoruz. 3 tane filemiz olacak yan yana. Üç zincir, bir sonraki boşluğa aynı işlemi yaparak sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Evet, sıra sonuna geldim. Filelerimi yaptım. Yine 3 tane zincir çekiyorum. İlk başladığım trabzanın tepe noktasına batıp kaydırıyorum. Bir sonraki trabzanın tepe noktasına batıyorum. Kaydırıyorum. Şimdi orta boşluğa kadar kaydırarak geliyorum.
3 zincirle yukarı çıktım. Bunu bir trabzan kabul ediyorum. 2 tane trabzanım oldu. Arada 3 zincir. Aynı noktaya yine 2 tane ikili trabzan. 3 zincir. Şimdi bakın ilk boşluğu atlıyorum. İkincisinin orta noktasına giriyorum. Ve sabitliyorum. 3 zincir çekiyorum. İkinci boşluğa giriyorum. Ve yine sabitliyorum. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Son boşluğu atlayıp orta noktaya geliyorum. Ve buraya yine trabzan gruplarımı yapıyorum. Arada 3 zincir, aynı noktaya yine 2 tane trabzan grubumu yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. İlk boşluğu atlıyorum, bir sonrakine giriyorum ve sabitliyorum. Yine 3 zincir. Bir sonraki boşluğa giriyorum ve sabitliyorum. 3 zincir, orta noktaya geliyorum ve yine trabzan gruplarımı yapıyorum. Aynı işlemi sıra sonuna kadar devam ettiriyoruz. Bu aşamada hızlı geçtiğimi düşünüyorsanız eğer videoyu yavaşlatarak izleyebilirsiniz. Evet, sıramın sonuna geldim. Bakın şöyle bir görüntümüz var. Şimdi 3 zincirimi çekiyorum. İlk başladığım trabzanın tepe noktasına batıyorum, ilmeğimi kaydırıyorum. Bir sonraki trabzanın tepe noktasına batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve tam 3 zincirlik kısma kadar kaydırarak geliyorum. Ardından da yine 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Aynı alt sıradaki gibi ikili trabzan, arada 3 zincir. Bu şekilde V trabzan gruplarımı yapıyorum. Ardından da 3 zincir çekiyorum. Şimdi bakın şu kısımları atlıyorum. Tam orta noktaya batıyorum ve buraya sabitliyorum. Bakın. 3 zincir çekiyorum. Doluyorum. Bu kısmı atlıyorum. Yine geliyorum. Orta noktaya giriyorum ve bu kısma trabzan gruplarımı yapıyorum. 2 tane trabzan, arada 3 zincir, aynı noktaya yine 2 trabzan. Evet. Bu sırada da yapacağımız işlem bu. Bir kez daha gösterelim. 3 zincir çekiyorum. Bakın tam şu orta noktaya. Şura kısımlara batmıyoruz. Tam orta noktaya giriyorum, batıyorum. Ardından 3 zincir çekiyorum, doluyorum. Yine bu kısımları atlıyorum. Şu trabzan gruplarımın orta noktasına batıyorum ve buraya yeni trabzan gruplarımı oluşturuyorum. Evet, bu sırada yapacağımız işlem bu. Şimdi sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar edelim. Evet, geldim sıra sonuna. Şimdi bakın 3 zincir çekiyorum. İlk başladığım trabzanın tepe noktasına batıyorum, kaydırıyorum ve bu şekilde sıramı tamamlamış bulunmaktayım. Şimdi yürüterek yine orta noktaya geliyorum. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Şimdi bu noktaya 2 tane ikili trabzan, arada 2 zincir, yine aynı noktaya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Ardından 3 tane zincir çekiyorum. Doluyorum. Şuradaki bakın sık iğne, bir önceki sırada yaptığım sık iğnenin içine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ardından 2 zincir çekiyorum. Aynı noktaya giriyorum. Yine ikili trabzan yapıyorum. Yani ne yapmış olduk aslında? Burada bir V trabzan yapmış olduk. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Geliyorum orta noktaya.
Hemen 2 tane ikili trabzan, arada 2 zincir, aynı noktaya yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Üç zincirimi çekiyorum. Geliyorum sık iğne noktasına dolayarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir, aynı noktaya yine ikili trabzan yaparak bir tane V trabzan oluşturuyorum. 3 zincir çekiyorum ve modelimi aynı bu şekilde sıra sonuna kadar devam ettiriyorum. Evet. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyoruz. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi yine 3 zincirimi çekiyorum. İlk başladığım trabzanın tepe noktasına kaydırıyorum. Orta noktaya gelecek şekilde kaydırarak ilerliyorum. Evet. Bu şekilde sıramı bitirmiş oldum. Şimdi yine 3 zincirle yukarı çıkıp bir önceki sırada yaptığımız işlemlerin aynısını yapıyoruz. Yani şu sırada yaptığımız işlemlerin aynısını yapıyoruz. Bir sıra tekrar ediyoruz. Bakın. Aynı şekilde 3 zincir, orta noktaya geliyorum. 2 tane ikili trabzan, arada 2 zincir. Yine aynı noktaya 2 tane ikili trabzan. 3 zincir doluyorum. Tam V'nin ortasına giriyorum. Buraya yeniden bir V oluşturuyorum. Arada 2 zincirle. Evet. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Evet, sıra sonuna geldim. 3 tane zincirimi çekiyorum. İlk trabzanın tepe noktasına batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Sabitliyorum ve bu noktada ipimi kesiyorum. Şimdi artık beden ve kolları ayıracağız. Şöyle bakın. Şimdi beden kısmıyla kolları ayıracağız. Bakın şöyle kenarlardan şu tekli V grubundan başladım. Bunu da sayarsak eğer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Diğer V grubuna kadar toplamda 11 tane V grubumdan şöyle tekli V'leri karşılıklı gelecek şekilde ayırdım. Bu bir kolum için. Bakın. Aynı şekilde diğer kol için de şöyle görünsün, daha iyi anlarsınız. Bakın şurada tekli V var. Şurada çift V'ler var. Arada tekli V, çift V, çift V ve tekli V şeklinde bu şekilde ayırdım. Şimdi bu aşamada bedeninize göre ayarlamak için üzerinize giyip o şekilde deneyebilirsiniz. Kol genişliği önemli burada, beden genişliği önemli. Şu büyük V'lerden de sayarsak eğer örgünün bir yönünde 8 tane bunlardan var, bir yönde 9 tane var. O şekilde denk gelmiş. 9 tane olan kısmı örgünün ön yüzü olarak kullanacağım. Onu giyerken, yani daha sonraki aşamalarda 8 tane olanı da arka yüz olarak kullanacağım. Şimdi hemen kol detayına geçelim. Dediğim gibi bakın şu genişlikten şöyle kolunuzun rahatlıkla girebiliyor olması lazım. Diğer türlü dar olacaktır size. Bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Önemli olan burada çiftle bitirdiğimiz, tekle bitirdiğimiz noktayı çünkü birleştireceğiz ya burayı. Karşıda da tekle bitmiş olması. Eğer şu çiftlilerle bitiriyorsanız da bunları yine şöyle çiftli denk gelirse daha şık durur. Hemen şöyle ipimi sabitliyorum. Bakın. Ayracımın direkt dibinden batıyorum. V'nin ortasından ilmeğimi kaydırıyorum ve zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincir çektim. Şimdi şu ayracımı çıkarabilirim. Ayracın karşı tarafına direkt diğer tekli V'nin ortasına giriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve sabitliyorum. Ardından ipimi bu noktada kesiyorum. Bakın burada bir zincir grubu oluşturmuş olduk. Yani şu genişlik kol genişliğimiz olacak. Şu kısım. Diğer kısma geliyoruz. Diğer kısma da aynı işlemi yapacağız. Buradan bakın batıyorum. 10 tane zincir çekiyorum. Ayracımı çıkarıyorum. Karşı tarafa giriyorum bakın direkt. Burada bir tane ve fazladan yapmışım. Neyse modelde zaten anlaşılmıyor, önemli değil. Kaydırıyorum ve sabitliyorum. Şimdi ardından şöyle ilk zincire kaydırarak tekrar geliyorum ve 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Şimdi burada yaptığımız 10 tane zincirin üzerine 10 tane trabzan yapacağım. Kol altından başladık yani. 10 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Zincirlerin içine batarak yapıyoruz trabzanları. Şöyle yakından gösterelim. Evet, 10 tane trabzan yaparak şu kolu birleştirdiğimiz noktayı 10 zincirin üzerine tamamladım. Şimdi bakın geliyorum. Şuradaki ilk V'nin ortasına buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Çünkü burada 2 tane zincir vardı. Doluyorum. Trabzanımın tepe noktasına batıyorum. Bir tane trabzan var. Buraya bir tane trabzan yapıyorum. Ara kısımda şurada 3 tane zincirimiz vardı. Bunların şöyle içine de batabiliriz. Alttan batalım. Hiç uğraşmayalım. 3 tane trabzan yapıyorum. 3 zincirli kısma. Geliyorum bakın burada 2 tane trabzan var. 2 trabzanın üzerine direkt trabzanla geçiyorum. Devam ediyorum boşluk kısma. Buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Yani zincir sayısı kadar trabzan yapıyoruz. Kaç tane zincir varsa o kadar trabzan yapıyoruz. Trabzanların üzerine de kendi sayısınca artırma eksiltme yapmadan trabzan yapıyoruz. Şimdi bütün çevresini dönelim. Şurada da yine 10 tane trabzan yapacağız. Kolun diğer tarafında aynı burada yaptığımız gibi. Sonra başlangıç noktamızda görüşelim. Evet, bütün çevresini bu şekilde trabzanla geçtim. Bakın şöyle koyarsak daha net anlaşılacaktır. Evet bakın bu şekilde bütün çevresini trabzanla geçiyorum. Şuradaki bakın köşedeki V'nin de arada kaynamaması lazım. Bu kısımlara da mutlaka trabzan yapıyoruz. Şimdi ilk başladığım trabzanın tepe noktasına şöyle batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Ardından da 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Şimdi bir tane daha zincir çekiyorum. 4. Bir trabzan boşluğu atlıyorum. Bir sonrakine giriyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir trabzan boşluğu atlıyorum. Bir sonrakinin tepe noktasına batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bu sırada yapacağımız işlem bu. Bir zincir, bir trabzan boşluğu atla. Bir sonrakinin tepe noktasına gir ve ikili trabzan yap. Şöyle bir kez daha gösterelim yakın versiyonuyla. Bir zincir, bir trabzan boşluğu atla. Bir sonrakine gir ve ikili trabzan. Bir zincir, bakın bir trabzan boşluğu atla. Bir sonrakine gir ve ikili trabzan. Şimdi bu bütün çevreyi aynı şekilde bu modelimizde geçelim. Evet, sıra sonuna geldim. Şöyle bitişimde 2 tane boşluk kaldı. Önemli değil. Bir zincir çekiyorum.
İlk sık iğneni şöyle tepe noktasına batıyorum. Sık iğneni diyorum trabzanın ve kaydırıyorum. Şimdi 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Orta noktaya batıyorum. Trabzan yapıyorum. 2 tane trabzanım oldu. Bir de şuradaki trabzanın tepesine batıyorum. 3. 3 tane trabzanım oldu. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bir boşluk atlıyorum. Bir sonraki trabzanın tepe noktasına giriyorum. 1. Orta noktaya girdim. 2. Trabzanın tepe noktasına girdim. 3. Bu şekilde trabzanlarla geçiyoruz. Bir zincir, bir boşluk atlıyorum. Bir sonrakine giriyorum. 1. Ortaya battım. 2. Trabzanın tepe noktasına batıyorum. 3. Bir zincir, bir boşluk atladım. Trabzanın tepe noktasına giriyorum. 1. Orta noktaya giriyorum. 2. Trabzanın tepe noktasına giriyorum. 3. Şimdi sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, bir zincirle kaydırıp sıramı sabitliyorum. Şimdi kaydırarak orta noktaya geliyorum. Üç zincirle yukarı çıkıyorum. Aynı noktaya bir tane ikili trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya iki tane ikili trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Aynı noktaya yine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Toplamda 3 tane ikili trabzan grubumuz oldu. Arada iki zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa sabitliyorum. İki zincir çekiyorum. Doluyorum. Bir sonraki boşluğa yine 3 tane ikili trabzan grubu yapıyorum. Aralarda ikişer tane zincirimiz var. Sonuncu trabzan grubumda yapıyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Ve bakın bir sonraki boşluğa giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Sıra sonuna geldim. Yine ilk trabzanın tepe noktasına batıp kaydırarak 2 zincirli kısma kadar geliyorum. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Üç tane ikili trabzan yapıyorum. Arada 3 zincir, bir sonraki boşluğa giriyorum. Yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Üç zincir çekiyorum. Orta kısma atlıyorum. Direkt 2 zincirlik kısma giriyorum ve yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Böyle aralarda boşluk oluşacak. Üç zincir çekiyorum. Bir sonraki 2 zincirli kısma yine 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Modelimiz aynı şekilde devam ediyor. Bu tepe kısımlara 3 tane ikili trabzan, aralarda 3'er zincir şeklinde sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Sıra sonuna geldim. 3 zincirimi çekiyorum. İlk başladığım trabzanın tepe noktasına batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Kaydırarak 3 zincirli kısma kadar geliyorum. Bu noktada yine 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Aynı noktaya bir tane daha trabzan yapıyorum. Zincirimle birlikte 2 tane trabzanım oldu. Arada 2 zincir. Yine 2 tane ikili trabzan, 2 zincir. Yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum.
Yani bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını tekrarlıyoruz. Arada 3 zincir. Şimdi bu birleşim noktasına bakın. Giriyoruz ve sabitliyoruz. Yine 3 zincir çekiyorum. Tam trabzanların orta noktasına yine aynı işlemi tekrarlıyorum. Trabzanlarımız ikili trabzan, ikişer tane. Aralarda 2 zincirimiz var. Birleşim noktası da tam bu ortadaki geniş kısım. 3 tane zincirim vardı. Üçüncüsünün tam ortadakinin içine sabitliyoruz. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Evet, sıra sonuna geldim. Yine 3 zincirimi çekiyorum. İlk başladığım trabzanın tepe noktasına geliyorum. İlmeğimi kaydırarak yine orta noktaya kadar geliyorum. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. 3 tane ikili trabzanım oldu. Arada 3 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Üç zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa atlıyorum. Yani bir önceki sıradaki 2 sıra önceki işlemin aynısını tekrarlıyoruz. 3'er tane ikili trabzan, aralarda 3 zincir ve yine boşluğa 3 tane ikili trabzan. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayarak sıramızı tamamlayalım. Evet, sıra sonuna geldim. 3 zincirimi yaptım. Direkt ilk trabzanın tepe noktasına kaydırıyorum. Bakın bu şekilde bir görüntümüz var. Yine kaydırarak orta noktaya gelmiyoruz burada. Direkt 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Ve her trabzanın tepe noktasına bir tane ikili trabzan yapıyorum. 3 trabzanım vardı. 3 tane trabzan yaptım üzerine. Şimdi geliyoruz 3 zincirli kısma 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu sırada trabzanların üzerine trabzan yapıyoruz. 3 zincirli kısımlara 3'er tane trabzan yaparak bütün çevresini örgümüzün ikili trabzanlarla geçiyoruz. Arada zincir vesaire olmadan, gördüğünüz gibi. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz. Trabzan sıramı bitirdikten sonra üzerine bir sırada bir zincir bir trabzan şeklinde gittim. Şimdi 3 zincirli yukarı çıkıyorum direkt trabzanımın tepesinden. Ara boşluğa bir tane trabzan yapıyorum. Toplam 2 trabzanım oldu. Arada 2 zincir. Bir sonraki boşluğa giriyoruz. Yine V trabzan gruplarını yapıyoruz. Arada 2 zincir, bir boşluk atlayıp bir sonrakine giriyoruz. Birinde çiftli V trabzan yapıyoruz. Yani 2 trabzan, 2 zincir şeklinde.
Yine 2 trabzan. 2 zincir çekiyoruz. Bir boşluk atlayıp bir sonrakine de direkt tek trabzan, arada 2 zincir, yine tek trabzan şeklinde V trabzan gruplarımızı oluşturuyoruz. Evet, şimdi bu V trabzan gruplarımızdan toplamda 1, 2, 3, 4, 5 sıra aynı işlemi tekrarlayarak gittim. Burada V trabzanları çapraz yaptım. Bir alt sırada çift olanların üzerine tekli V trabzan grubu yaptım. Tek olanların üzerine ise çiftli V trabzan grubu yaptım. Bakın gördüğünüz gibi çapraz çapraz daha şık bir görüntü oluyor. Bu şekilde dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Bu kısmı ben toplamda 5 sıra yaptım. Şimdi devam ediyorum. Son sırada aralarda birer tane zincir yaptım. Birleşim noktalarında ise zincir yapmadan direkt bir sonraki boşluğa girdim. Çok bir genişleme oldu etek kısımlarında. O yüzden son sırada aradaki zincir sayısını azalttım. Devam ediyoruz kaydırarak. Orta noktaya geliyorum. Tam V trabzanların ortasına 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Aynı noktaya 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bir tane daha yine aynı işlemi tekrarlıyorum. Toplamda 3 tane trabzan grubum oldu. Bir zincir çekiyorum ve boşluğuna girip sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum, orta noktaya yine 2 tane trabzan, arada bir zincir, 2 trabzan, arada bir zincir ve yine 2 tane trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekip tam tekli V trabzanın ortasına sabitliyorum. Şimdi sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Evet, sıra sonuna geldim. Bu şekilde yelpazelerimiz oluştu. Şimdi bir zincirimi çekiyorum. Tekli V'nin orta noktasına sabitliyorum. Yine bir zincir çekiyorum ve ilk başladığım trabzanın tepe noktasına batıp kaydırıyorum. Üç zincirle yukarı çıktım. Aynı noktaya 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Toplamda 3 tane ikili trabzanım oldu. Arada 3 zincir, bir sonraki boşluğa giriyorum. Yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada 3 zincir doluyorum. Orta kısmı atlıyorum. Direkt bir sonraki trabzanların ara noktasına giriyorum. Ve buraya da 3 tane ikili trabzan grubumu yapıyorum. Arada 3 zincir. Bir sonraki trabzan grupların ara noktasına yine 3 tane trabzan grubumu yapıyorum. Aralarda üçer zincir çekmeyi unutmuyoruz. Üçlü trabzan grupları yapıyoruz. Evet, sıra sonuna geldim. Yine 3 zincirimi çekiyorum. İlk başladığım trabzan grubunun ilkinin tepe noktasına batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Ardından kaydırarak 3 zincirlik kısma geliyorum. Şimdi bakın, bu sırada da şu altta yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Bu kısma 3 zincir çekip ikili trabzan grupları oluşturuyoruz. Aralarda birer tane zincirimiz var.
tane trabzan grubum oldu. Bir zincir çekiyorum. Bir tane daha trabzan grubu yapıyorum. Ardından bir zincir çekiyorum ve şurada 3 tane zincirim vardı. Tam ortadaki zincirin içine batıp sabitliyorum. Yine bir zincir çekiyorum ve yine 3 zincirlik orta noktaya üçlü trabzan gruplarımı yapıyorum. Aralarda birer tane zincirim var. Bir zincir, şuradaki ikinci zincire sabitliyorum. Evet. Bu sırada da yapacağımız işlem bu. Şu alttaki sıranın tekrarını yapıyoruz. Evet, sıra sonuna geldim. Bir zincirimi çektim ve ilk trabzanımın tepe noktasına batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. İkincisine batıyorum. İlmeğimi yine kaydırıyorum ve orta noktaya geliyorum. Şimdi burada da şu sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. 3 zincirle yukarı çıkıyorum ve üçlü trabzanlar, 3 tane ikili trabzan yapıyorum, pardon. Arada 3 zincir, bir sonraki bakın boşluğa giriyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Dolayıp şu orta kısmı atlayıp bir sonraki bir zincirlik kısma batıyorum ve buraya 3 tane trabzan yapıyorum. Arada 3 zincir, bir sonraki boşluğa giriyorum. Bu kısma da 3 tane trabzan yapıyorum. Bu sırada da yapacağımız işlem bu. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi 3 zincir çekiyorum. İlk başladığım trabzanın tepe noktasına batıyorum. Kaydırıyorum. Ardından da şöyle bir sonrakine kaydırıp iyice sabitliyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Artık etek boyunu bitiriyorum. Bu boy benim için yeterli. Şimdi her boşluğa birer tane sık iğne yapıyorum. Trabzanların üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. 3 zincirlik kısımlara 3 tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bütün çevresine geçiyorum. Evet, son sırayı yaptıktan sonra üzerinden de sık iğne geçerek tamamladım. Sık iğneyi de şöyle geçtim. 3 zincirli kısımlara 3 sık iğne, trabzanların üzerine de birer tane sık iğne yaparak etrafını tamamen sık iğnelerle geçtim. Şimdi kolla devam ediyoruz. Kolumuzu en son bu şekilde bırakmıştık. Bir tanesini ben hazırladım. Şöyle bakın, şu kısmı devam ettirerek ördüm. Şimdi diğerini de birlikte örelim. Hemen göstereyim. Şu kısımdayız, bakın. Buradan sabitliyorum. Kol altı bölgesi, şu kısmı örmeyeceğiz. Kolumuz rahat olsun diye. 3 zincirle yukarı çıktım. Boşluğun içerisine 2 tane trabzan olacak şekilde, bakın bu şekilde yapıyorum. Sonra trabzanın tepe noktasına geliyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Ara kısımlara 3 trabzan. Trabzanların üzerine birer tane trabzan. Burada önemli olan sağ ve sol kolu eşit sayıda yapmış olmanız. Ben diğer kola 76 tane trabzan yapmışım. Buraya da aynı şekilde yapacağım. Bakın bu şekilde şu boşluğa 2 tane yaptım. Bu kısımlara birer tane yapıyorum. Zincirli kısımlara 3'er tane yapıyorum. Bu şekilde bakın. Sıra sonuna kadar, diğer koltuk altı kısmına kadar trabzan geçip geliyorum. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Bakın bu şekilde aynı başladığım gibi tamamladım. Şimdi dönüyorum.
4 zincirle yukarı çıkıyorum. Bakın direkt dibindekine değil, bir sonrakine değil, üçüncüye batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir, bir trabzan boşluğu atlıyorum, bir sonrakine giriyorum, ikili trabzan, bir zincir, bir boşluk atlıyorum, diğerine giriyorum, ikili trabzan. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz. Evet, sıra sonuna geldim. Bir zincir çektim ve son trabzanın şöyle tepe noktasına geliyorum. 3 tane zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Şimdi örgümü çeviriyorum. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Ardından doluyorum. Direkt boşluğa batıyorum. Buraya bir ikili trabzan yapıyorum. İlk zincirimle birlikte 2 tane oldu. Üçüncüsüne giriyorum. Trabzanın tepe boşluğuna trabzan yapıyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Şuradaki bir zincirlik kısmı atlıyorum. Bir sonraki trabzanın tepe noktasına giriyorum. Trabzan yaptım. Orta noktaya giriyorum. Trabzan yapıyorum. Bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna giriyorum. Trabzan yapıyorum. Yani 3 trabzan bir boşluk şeklinde sıramızı tamamlayacağız. Bakın bu şekilde. Yine bir zincir boşluğa atlıyorum. Bir sonrakine giriyorum. Trabzan, boşluğa girdim. Trabzan, trabzanın tepe noktasına giriyorum. Trabzan. Evet, sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Evet, sıra sonuna geldim. Şurada bakın bir tane trabzanım kenarda kaldı. Onu hiç önemsemeden devam ediyorum. Böyle 1-2 sayıya takılmayın. Önemli olan bütünlüğünün güzel görünmesi, bütünlükte bir sıkıntı olmaması. Şimdi devam ediyorum. Bir zincirle yukarı çıktım. Bir sonraki boşluğa giriyorum hemen. Buraya ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir, aynı noktaya yine ikili trabzan, araya bir zincir, aynı noktaya yine ikili trabzan. Burada böyle üçlü bir yelpaze yapıyoruz. Arada bir zincir, bir sonraki boşluğa giriyorum ve buraya sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi yine bir zincir çektim. Bir sonraki boşluğa trabzan grubumu yapıyorum. Arada bir zincir, ikinci trabzan grubumu yapıyorum. Bir zincir ve üçüncü trabzan grubumu yapıyorum. Ardından bir zincir çekiyorum ve şuraya sabitliyorum. Bakın. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Evet, sonlu grubumu yaptım. Bir zincir çektim. Şuradaki boşluğa giriyorum. Bir tane sık iğne ile sabitliyorum. Burada dediğim gibi sayı önemli. Şu yelpazelerden benim 9 tane var. Diğer kolda, o yüzden burada da 9 tane var. Hemen bakın bulunduğum noktaya şöyle bakıyorum. Şurada nasıl başlamışız? Köşeye sabitleyerek başlamışız. O yüzden bunu şöyle çıkarıyorum. Şöyle köşe noktaya geliyorum. Bakın hiç önemli değil. Burada bir büzüşme olsun. Hiç önemli değil. Bakın dikkat çeken bir şey değil. Bu şekilde kapatıyorum. Şimdi döndürüyorum. 5 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Doluyorum. Bakın şuradaki ilk bir zincirlik boşluğa giriyorum. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın. Arada 3 zincir çekiyorum. Doluyorum. Bir sonraki bir zincirlik boşluğa giriyorum. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Şu orta boşluğu atlıyorum, doluyorum. Şuradaki yine bir zincirlik kısma giriyorum. Buraya 3 tane trabzan yapıyorum. Arada 3 zincir çekiyorum, doluyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Buraya 3 tane trabzan yapıyorum. Bakın. Yine 3 zincir
doluyorum. Bir sonraki bakın şu ara kısmı atlıyorum. Bir zincirlik kısma yine 3 tane trabzan grubumu yapıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Evet, son üçlü grubumu yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bakın köşeye geliyorum. Da 2 zincir çekelim. Şöyle köşeye batıyorum. 1 2 3 tane zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlamış olduk. Bakın başlangıcımız bu şekilde. Bitişimiz bu şekilde. Şimdi bu uzunluk benim için yeterli. Burada bitireceğim. Bir zincir çekiyorum. Boşluğa girdim. Sık iğne. Trabzanların tepesine birer tane sık iğne yapıyorum. Artık kapatıyorum. Kolu bitiriyorum. Kenar kısımlarına sık iğne geçiyorum. Bakın şu 3 zincirli kısma 3 tane sık iğne yapıyorum. Trabzanların tepe noktasına geliyorum. Birer tane sık iğne yapıyorum. 3 zincirlik kısma geliyorum. Birer tane sık iğne yapıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde sık iğne ile yapıp aynı şuradaki gibi, bakın bu koldaki gibi bitişi yapıyoruz. Ardından ipliklerini vesaire temizleyeceğim. Alt kısmı bitirdik zaten. Bu arada yakanın başlangıcına da şöyle sık iğne geçtim. Buradaki sık iğneyi neye göre yaptım? Şu boşluklara 3'er tane sık iğne, trabzanların tepelerine birer tane sık iğne şeklinde şöyle yaka kısmının tamamını sık iğne geçtim. Şimdi bu şekilde ipliklerimi vesaire temizleyeceğim. Güzelce bir ütü yapacağım ve geleceğim. Evet, son olarak ütüledikten sonra böyle şahane bir bluz oldu. Şöyle arkadan da gösterelim. Bakın çok tatlış. Eğer buraya kadar izlediyseniz lütfen yorumlarınızı esirgemeyin. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Sizler nasıl buldunuz? Farklı bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.